her yerini keşfetmeye sizinle birlikte devam ediyoruz. Bu arada kanalıma, yolculuğuma hoş geldiniz. Bugün sizi Mor Gabriel Manastırı'na getirdim. Bu manastırın en önemli özelliği Hristiyanlar tarafından kutsal kabul ediliyor. Hala içinde yaşam olan bir manastır. Şimdi yavaş yavaş bu manastırı gezip, görüp öğrendiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Şunu öğrendim. Mor demek Süryanice Aziz demekmiş. Yani Aziz Gabriel Manastırı olarak anlayabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş manastırın içine doğru yürüyorum. Bu manastırın belirli bir bölümü ziyaretçilere açık, belirli bir bölümü de manastırda yaşam olduğu için ve onların rahatsız edilmemesi için kapalı. Görevliler zaten bu uyarıları gelen ziyaretçilere iletiyorlar, söylüyorlar. O yüzden bazı yerleri tabii size çekip gösteremeyeceğim. Oldukça büyük bir araziye yerleşmiş olan bu manastırı içine doğru yürüyorum şimdi. Gerçekten çok görkemli bir yer burası. Mardin taşlarından yapılmış. Hemen şurası girişi. Yavaş yavaş ilerliyorum ben de. Söylemiş olduğum gibi de Hristiyanlar tarafından da burası kutsal kabul edilen yerlerdenmiş. Şuraya bir bakmak istiyorum. Bakın ne kadar görkemli taşlar işlenmiş. Gerçekten çok güzel. Burası manastırın bahçesi, çevresi. İnsanlar orada bekliyorlar. Belli gruplar olunca da içeriye görevli alıp dolaştırmaya başlıyor görülebilecek yerleri. Burada manastırla ilgili bu taşın üzerinde zaten bilgiler de verilmiş. Mor Gabriel Manastırı milattan sonra 397 yılında inşa edilmiş. Dünyanın en eski ve hala faal olarak manastırın yaşam tarzı ve geleneğini koruyup yaşatabilen nadide manastırlardan biriymiş. Süryani Kilisesi'nin en önemli ve en kadim dini merkezlerinden biri olan manastır sadece Türkiye'nin değil dünyanın da tarihi ve kültürel mirasının en değerli şaheserlerindenmiş. Yavaş yavaş manastıra doğru giriyoruz. Halen aktif yaşamın devam etmesi. Zaten bu yüzden manastırı toplu bir şekilde geziyoruz. Burada sürekli olarak yaşayan 60 kişi var. Bunlardan biri ve en başı metropolit. Kendisi bölgede yaşayan Süryani halkı adına dini bir yönetim sağlamakta. 3 rahip, 14 rahibe, onlar buraya inziva hayatı yaşamak için geliyorlar. 20 öğrenci ve birkaç çalışan personel. Hatta bu bahsettiği manastır sakinleri yukarıda yaşıyorlar. Bu yüzden üst katlar geziye kapalı. Biz alt katlarda 4 tarihi bina göreceğiz. Yaklaşık olarak 15-20 dakika süren bir gezi düzenleyeceğiz. Şu anda bulunduğumuz bölüm ise manastırın en eski ve en büyük binasıdır. 397 yılında manastırın inşasına burada başlandı. Yani binanın, bu manastırın 1626 yıllık bir geçmişi var. Kilisenin tavanları da Bizanslar döneminde altın gümüş mozaiklerle kaplanmıştı. Bunlar Timur döneminde 15. yüzyılda yağmalandı. Sadece ayin bölümünde gördüğümüz mozaikler sağlam. Zemindekiler de orijinaldir. İçerideki mermer de
din adamının ayini yönettiği yer. Fakat buraya çıkılmıyor. Zaten bu kilise şu an tadilatta olduğu için faal değil. Diğer kiliseyi göreceğiz. Dilerseniz burada fotoğraf çekelim. Soru varsa buradayım. Diğer binalara doğru ilerleyeceğiz. Burada sabah, öğle, akşam her gün manastır halkı toplu bir şekilde ibadet ediyor. İbadetler bu iki kürsünün üzerinde karşılıklı ilahi ve çift korolar şeklinde yapılır. Burası günlük duaların yapıldığı ve her gün kullanılan bir bölüm. Karşısı ise din adamının ayini yönettiği yer, apsis bölümü diyoruz. Orayı haftada 3 defa, çarşamba, cuma, özellikle pazar sabahları ayin amacıyla kullanıyoruz. Fakat kutsal bir bölüm olduğu için sadece Süryani din adamları ve onların yardımcıları dediğimiz diyakonlar geçebiliyor. Diyakonlardan kastım dinde makam görmüş kişiler. Makam dediğim ise bilgiye veya yaşa göre veriliyor. Karşıya bakınca da gördüğümüz kitaplar hep Süryanice alfabesiyle yazıldı. Süryanice, İsa'nın konuşmuş olduğu dil olan Aramice'nin bir lehçesi. Hem kendi aramızda hem dualarda hala kullandığımız aktif başlı başına bir dildir. 27 harften oluşur. Sağdan sola yazılıp okunuyor. Diğer tarafta zaten kitabı özellikle açık bıraktım. Yakından inceleyebiliriz. Arka tarafa bakalım. İki tablodan bahsedeceğiz. Sağ taraftaki tablo manastırın kurucusu olan Mor Samuel'e ait. Mor kelimesini de sık sık duyacağız. Süryanice bir kelime. Aziz, yüce, sayın manasına gelir. Mort olunca kadınlar için kullanılan ve azize manasına gelen bir sıfat. Sol taraftaki tablo ise buraya ismini veren Mor Gabriel'e ait. Bunlar temsili, tabii birazdan onların gerçek mezarlarını göreceğiz. Dilerseniz fotoğraf çekelim, mezarlığa doğru devam ediyoruz. Evet, değerli misafirler, burası ise manastırın en eski toplu mezarlığıdır. İnşa tarihi 449. Burada toplamda 15 mezar mevcut. Mezardan kastım etrafta görmüş olduğumuz nişlerdir ve 12 bin din adamı yatıyor burada. Her bir nişin içinde yaklaşık olarak 800 kişi, 800 diye devam ediyor. Tabi bundan ibaret değil, derinliği var. Üst üste definler yapıldığı için bu kadar insan veya kemik buraya sığabiliyor. Yerde gördüğümüzde buradaki en önemli mezarlardan Mor Gabriel'e ait, kendisi 7. yüzyılda manastırda yaşamış olan bir din insanı. Buraya birçok yönden en parlak dönemini yaşattığı için vefatından sonra manastır halkı ismini buraya veriyor. Ayakları altında bu şekilde basit bir mezarı da vasiyetinde bizzat kendisi istemiştir. Tevazu sahibi bir insan olduğu için bir de onun toprağını görüyoruz. Mezarı özellikle açık bırakılmış. İsteyenler elini sürebiliyor, temas edebiliyor. Bereket, şifa bulmak amacıyla. Yaşadığı dönemde ve sonrasında hastaları iyileştirmiş şifacı bir insan olduğu için günümüzde de böyle bir gelenek devam ediyor. Ayrıca şu anda bulunduğumuz mezarlığı aktif olarak kullanmıyoruz. Sadece cumartesi günleri ziyaret amaçlı. Vefat eden din adamı olursa da yukarıda az önce göstermiş olduğum odalara definler yapılır. İnsanlar var. Bu yüzden geziye kapalıdır. Biz tarihi binaları gördük.
Dilerseniz burada fotoğraf çekelim, soru varsa buradayım. Daha sonra aşağıdan çıkışa doğru devam edeceğiz. İyi geziler diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ taraftaki bölgenin metropoliti bölgenin sorumlusudur. Sol taraftaki de dünya üzerindeki tüm Süryanilerin patri, dini lideridir. Sol taraftaki evet Lübnan'da görev yapıyor. Sağ taraftaki zaten burada. Ne yaşıyor? Evet sağ taraftaki burada yaşıyor. Bazen denk gelebiliyoruz gezilerde vesaire. Evet arkadaşlar, içeride hala yaşam olan Mor Gabriel Manastırı'nı gezdik, bitirdik. Şimdi artık merkeze doğru inip oraları da gezeceğiz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Selamlar, merhabalar. Midyat'tayız. Dinler ve Diller kenti Midyat'ı gezmeye geldik. Şimdi hep birlikte şehri turlayacağız. Buralarda neler var neler yok birlikte keşfedeceğiz. Bayağı da sıcak hava. Midyat sokaklarına dalalım. Birlikte gezmeye başlayalım. Bakalım neler var. Midyat'ta bizi neler bekliyor. Birkaç arkadaşla konuştuk. Midyat'ta konuk evi var. Mutlaka gidin dediler. Şimdi biz oraya doğru gideriz. Bu arada da çarşısına girelim. Bu çarşıyı falan göstermeyi planlıyorum size. Gerçekten Mardin sıcak arkadaşlar. Midyat yanıyor. Midyat, Historia'ya bekleriz. Güzel dövmelere kavuşmak isterseniz buraya gelin. Doğru tercih. Çok güzel oldu. Teşekkürler. Rica ederiz. Midyat'ta Sümer Konağı'nın mağaralarını şimdi gezmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş mağaraya doğru iniyorum arkadaşlar. Gerçekten Midyat çok güzel. Mağaraların içi de oldukça serin. Bu sıcak havada çok iyi geldi yani. Bakar mısınız ne kadar güzel. Burada yaşam vardı sanırım değil mi daha önceleri? Evet, burası ilk yaşam alanlarımız. Evet. Burası komşunun yeraltı mağaralarına geçiyor. Ha geçişleri var. Buradan geçiş varmış diğer komşulara. Evet. Burası sanırım kapı olarak da kullanılıyordu o dönemlerde. Evet. Şöyle, burası eski yaşam alanlarımız. Genelde burada işte salon olarak burada otururlarmış. Şurada penceremizde su kuyumuz var. Evet, hemen Eskiden- bakalım. Heh. Tabii açıp bakabilirsiniz. Buradan suları temin ediyorlardı. Aynen, eski Mağaralarda. zamanlarda Aa! dedelerimiz kendi emekleriyle, kendi çabalarıyla burayı kazmışlar. Sonradan hani kışın kar yağdığı zaman buranın içine karla doldurur, bastırırlar. Yazın bu kar eridiği zaman Su olarak her türlü kullanıyorlardı. sularını kullanırlardı. Kova ve iple bu suyu çeker, o suyu kullanırlarmış. Süper. Çok güzel. Burada 2 tane küçük odamız daha var. Vay serin çok güzel. Buralar yatak odası gibi mi kullanılıyordu acaba? Aynen. Yatak odaları olarak. Çok da serin. Sanırım böyle yazın serin, kışın da sıcaktır burası. Evet, kışın Mağaralar. ısınıyor, yazın sıcak.
Bu gördüğünüz küçük pencere gibi oyma yerlerde hani eşyalarını koymak için gaz lambalarıdır ya da vesaire gibi şeylerini buraya koyarlar. Evet. Çünkü kışın sobaya falan ihtiyaçları olmuyordu. Bu nişlere Aynen. özel eşyalarını da koyabiliyorlardı. Özel eşyalar, işte Evet. gaz lambaları ya da kıyafetler falan konuluyordu genelde. Evet. Dedeleriniz burada yaşadı yani. Aynen öyle. Geçmişiniz ne kadar güzel. Sonradan mağaralardan sonra birinci katı yapmaya başlamışlar. İşte sonra zaman ilerledikçe, teknoloji geliştikçe ikinci katı yapmışlar ama tabii hala mağaralarımız aynı. Çünkü eski dedelerimizden kalma bir miras bizim için şu an. Evet. Çok güzel. Midyat sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Hercai filminin çekildiği Hercai konağı da burası. Burayı da size gösteririm. Yavaş yavaş ilerleyelim. Bakar mısınız? Yöresel kıyafetler, şal bağlamaları. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Sizlere de bağlayalım. Denemek ister gibi. Bağlamıştım midye. Bir daha Mardin'de. bağlayalım. Teşekkürler. Yok anneciğim acımayacak. Sadece dönüyorum. Bütün bu görmüş olduğunuz konaklar, restoran, otel ve böyle hediyelik eşya satılan dükkanlar arkadaşlar. Burası da Hercai filmin çekildiği konak. Şöyle bir içeriden göstereyim size. Gümüşçülük Midyat'ta çok önemli. Burada da böyle gümüş işleri satılan bir dükkan var. Size şöyle birkaç tane modelde gösterebilirim. Bakar mısınız? Çok güzel gümüşler satılıyor. Selamlar. Evet arkadaşlar, Midyat'ta gümüşçülük çok önemli. Ve burada da bir takım böyle eserler var. Takılar. Buraya gelirseniz Hercai Konağı'nın hemen yanında bu harika takılardan alabilirsiniz. Böyle setler falan var. Abi gösteriyor bana şimdi. Bakar mısınız ne kadar güzel. Bunlar telkar oluyor Midyat'a özgü. Evet. İnce saç teli kadar böyle inceltip daha sonra bu şekilde motifler haline getiriliyor. Öyle mi? Evet, evet. Telkari yani Midyat'a özgü bir gümüş Midyat'a çeşidi özgü mi? bir gümüş Sim gibi böyle hani simip gibi oluyor. Evet, O tarz tel- bir şey. tel- Telkari de Farsçada işçilik demek, ikisinin birleşimi telkar oluyor. Telkari. Ha, bunu ilk defa duydum. Çok güzel. Yani çok eski bir Süryani sanatı olmuş oluyor. Evet. Yani üç- Telkari diye bir Süryani sanatı, gümüş işçiliği arkadaşlar. Arkadaşlar harika bir böyle set gösterdi bana. Bunu böyle size gösteriyorum. Gerçekten çok güzel. Bu da yavaş yavaş gezip size diğer eserleri de göstereyim. Bakın burada mesela küpeler var. Nazar boncuklu. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Bu Hercai Konağı da filmin çekildiği konak. Hemen Hercai Konağı'nın, Hercai filminin çekildiği konak zaten Midyat'ta kime sorsanız gösterirler. Onun yanındaki Gümüşçü'de geziyorum şimdi. Yolunuz düşerse bakar mısınız gümüş taraklara, saç tokalarına, bileklikler, küpeler. Yani ne istiyorsanız burada bulabilirsiniz. O nedir? O tavus kuşu gibi bir şey nedir? O yılan mı? Bu şahmeran oluyor. Şahmeran. Aa. Ya bu da işte rivayeti bölgede yani yılanların efsanesi olarak geçiyor. Evet. Ya böyle tablo, mablo işte bunun gümüş kolye uçları, yüzükleri, işte ne bileyim küpeleri falan da oluyor. Evet. bileklikler. Çok güzel. Dikkatimi çekti. Evet. Yani zaten daha çok kadın kısmı böyle şahmeranlı motifler alıp takıp Evet. takabiliyorlar. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İlginizden dolayı çok sağ olun. Çok Rica teşekkür ederim. ederim. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir Sağ şey olun. verelim size. Nedir o? Şemamuktur. Bir süs kavunu. Bizim bu bölgede yetişen bir Bakın kavun böyle türü bir- oluyor. Aa. Ya böyle sadece kokluyorsunuz. Kokusu çok hoş. Böyle güneş görmeyecek. Canım bir- kavun istedi. Kavun yemek istiyorum soğuk soğuk. Çok güzel. Kokusu güzel onun. Yani güneş görmeyecek bir yerde bırakın ömrü daha uzun olur. Öyle mi? Bunu mesela saklayacak mıyım ben? Saklamayın hani arabada giderken güneş Arabaya da koku veriyor. koku da veriyor. Çok güzel. Benim mi olacak bu? Sizin olsun. Teşekkür ederim. Bana hediye de verdi. Bakar mısınız? Buraya mutlaka gelin sevgili takipçilerim. Yolunuz düşerse Midyat'ta hemen Hercai Konağı'nın yanındaki Gümüşçü'ye gelin. Gerçekten çok güzel takılar var burada alabileceğiniz. Hem de ben çok mutlu oldum. Hediyemi de aldım. Görüşürüz. Çok sağ ol. Hayırlı işler. Sağ ol. Teşekkürler. Oh. Yavaş yavaş Midyat sokaklarında dolaşmaya devam edelim. Bakar mısınız konaklar? Bütün bu görmüş olduğunuz konaklar
Yani Mardin'deki olduğu gibi, eski Mardin'de gezdik biliyorsunuz. Oradaki bütün konaklar gibi, restoran, kafe gibi, konuk evleri gibi. Bakın burada da Midyat Konuk Evi var. O tarzda kullanılıyor. Burası da böyle Midyat Konuk Evi. Ne kadar katlı gördünüz mü arkadaşlar? İnsanlar girip burada böyle fotoğraf çektirip Midyat Konuk Evi'ni geziyorlar. Biz de birazdan gireriz. Kelişke Hanı'na geldik. Burada Hükümet Kadın, Hercai gibi birçok filmleri de çekilmiş arkadaşlar. Hatta hemen hanın girişinde Hükümet Kadın böyle resimleri de var. Burada bu filmler çekilmiş. Şimdi biz bu hana yavaş yavaş giriyoruz. Size göstereceğim. Şu an burası böyle restoran, çay evi gibi kullanılıyor. Akşamları da böyle canlı müzik gibi de müzik tarzı, müzik dinleyebileceğiniz alanlar var. Bakın böyle değirmen taşları. Hükümet Kadını izleyenler herhalde burayı hatırlamışlardır. Hercai'nin de dediğim gibi bazı bölümleri burada çekilmiş. Demiş olduğum gibi buralar hep böyle restoran. Birçok film ve diziye de burası misafirlik yapmış. Buradaki yerel halk gelmişken mutlaka buraya gelin, görün dediler. Biz de size girdik. Buraları göstermek istedik. Burada böyle Midyat Hatırası adında böyle yer evi yapmışlar. Minderler falan. Onu da böyle kapının girişini böyle göstereyim size. Ne kadar güzel. Tavus kuşları, halılar duvarda. Şimdi gezimi buradan noktalıyorum. Herkese sıcaktan da konuşamıyorum. Gerçekten bu sıcaklar beni çok zorladı. Herkese iyi günler diliyorum. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız like yapın. İzleyip de beğeniyorsanız, yorum yapmak isterseniz de yorumları da beklerim. Olumlu ve olumsuz. Yorumlarınız hiç fark etmez. Zil sesi var biliyorsunuz, çan sesi. Orayı açıp bildirimleri açarsanız eğer, basıp da bildirimleri açarsanız eğer kanalımdaki bütün yeni gelecek olan videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bunu da yaparsanız süper olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Diğer şehirde görüşmek üzere. Bay bay.